Merhaba arkadaşlar, Expert Crypto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda birçoğumuzun merak ettiği, birçoğumuzun öğrenmek istediği ve şu anki furya olan, şu anki hype olan Metaverse'den nasıl arsa alırız? Hangi Metaverse projeleri mantıklı? Hangi Metaverse projeleri vardır daha doğrusu? Ve bu Metaverse projelerinde arsalar fiyatları ne? Ne kadar arsa almak lazım? Büyüklüğü ne olması lazım? Biz bu arsaları ne yapabiliriz? Nasıl değerlenebilir? Herkesin merak ettiği, benim de üzerine arkadaşlar birkaç haftadır yoğun mesai harcadım, öğrenmeye çalıştım. Bütün platformları inceleyip sizlere özet şeklinde paylaştığım 2 adet video hazırladım. İlk videoda incelediğimiz projeler olacak, ikinci videoda incelediğimiz projeler olacak ve daha sonrasında ikinci videonun sonunda da hangi projeden almak mantıklı, ben hangi projeden alıyorum bunu adım adım göstereceğim. O nedenle bu iki videoyu da atlamadan izlemenizi öneriyorum ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Metaverse nedir diye arkadaşlar aklına sorular varsa daha önce Metaverse serisi yapmıştık. Kanalımızda gördüğünüz gibi burada Metaverse altcoin sepeti yaptık. Bu da 6 tane token, 6 tane Metaverse token'ı oldukça iyi yerlere geldi. O nedenle bu videoları da izlemediyseniz Metaverse nedir diye mutlaka bu videolardan başlayın ki Metaverse nedir onu öğrenin ilk başta. Daha sonra Metaverse'den nasıl arsa alacağımızı, ne gibi projeler olduğunu adım adım geleceğiz. Bu videoyu da izlemek isterseniz sağ üstte bırakıyorum. Mutlaka arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra şu anki videoya devam etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, önemli olan, yani şu an gördüğümüz haberlerde önemli olan şu: gitgide bu Metaverse'deki arsaların değerleri artıyor. Yani ilk başlarda 100 dolar, 1000 dolar, işte 10 bin dolardan başlayan arsalar en son geçtiğimiz hafta 2,5 milyon dolara satıldı. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. 2,5 milyon dolara Kanadalı yatırım şirketi Decentralized isimli, yani mana token'ı olan Decentralized isimli Metaverse üzerinde 2,5 milyon dolar değerindeki sanal arsayı satın aldı arkadaşlar. Evet, böyle bir Metaverse projesi olduğunu düşünün. Peki insanlar bunu neden yapıyor? İnsanlar kafayı mı yedi? Şirketler kafayı mı yedi? Tabii ki değil. İnsanlar aslında diyor ki gelecekte insanlar Metaverse projelerinde, Metaverse'lerde zaman geçirecek. İşte VR headsetlerini, yani gözlüklerini takarak burada gidip sosyalleşecek, flört edecek, gidip çalışacak, spor yapacak, insanlarla konuşacak, sergi gezecek gibi varsayımlar üzerine kurulan bir mantık aslında. Ben de o mantığa inanıyorum arkadaşlar ileride, çünkü diyelim ki siz buradan gidip ne yapmak istiyorsunuz? Maldivlere gitmek istiyorsunuz değil mi? Maldivlere gidecek gücünüz yok ya da işte uçak yok zamanında, Amerika'dasınız, başka bir yerdesiniz. VR headsetinizi takıp, gözlüğünüzü takıp Maldivler'deki adaya gidip oradaki sanal bir otelde tatil yapabilirsiniz. İşte masaj yaptırabilirsiniz. Bir sürü şey yaptırabilirsiniz. Bu nedenle geleceğin Metaverse üzerinde şekilleneceğini düşünüyorum. Tabii ki tartışmalara açık arkadaşlar. Yani gerçek dünyadan kopmak bu kadar mantıklı mı değil mi? Tabii o tartışmalar devam ediyor. Ama bence Metaverse projelerinde yatırım yapmak mantıklı olur. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Ama gelin arkadaşlar şimdi teker teker projeleri tanıyalım. İlk projemiz en ünlü proje arkadaşlar. Şu an en hype projeden bir tanesi Decentraland. Decentraland'ın biliyorsunuz içinde geçen para birimi Mana. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Gelin şimdi arkadaşlar birlikte Decentraland'e girelim ve nasıl bir yer ona bakalım. Get Start'ta basıyoruz. Get Start'ta basınca arkadaşlar Decentraland'den ya arkadaşlar bir kimlik yaratabilirsiniz ya da guest olarak girebilirsiniz. Burada daha sonra arkadaşlar oyun yükleniyor. Şimdi bu oyunlarda neler yapabiliriz? Bunlar arkadaşlar aslında şu an bilgisayardan da görebildiğimiz, şimdi bilgisayarda 2D görüyoruz tabii ki. 2 dimension görüyoruz. Buradan Genesis'ten başlatıyor. Genesis arkadaşlar herkesin gittiği yer. Böyle düşünün. Bütün avatarlar bu Genesis denen yere iniyor. Bir kare gibi düşünün. Buraya iniyor arkadaşlar. Buradan sonra da oyuna başlıyorsunuz. Burada arkadaşlar şimdi başladık. Gördüğünüz gibi şu benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garip tip. Burada insanlar var. Gördüğünüz gibi bu bir Metaverse. Şimdi buraya geldiniz mesela, diyor ki gördüğünüz gibi sağ üstte Poker Lounge var mesela. Daha üstte Genesis Plaza var. Daha üstte Tomino Casino var. Casino'ya gitmek isterseniz. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar da var. Burada mesela gördüğünüz gibi Chaser 3247 var. İşte burada Windomer var. Mesela profiline basarak görebiliyorsunuz. Profili kimmiş. Arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Bu insanla konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda direkt kendi gözünüzden görebiliyorsunuz ya da dışarıdan 3. kişi olarak da kendi karakterinizi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi WASD tuşlarıyla oynayabiliyorsunuz. Bunlar gayet hepimizin oyunlarda oynadığı tuşlar. Şimdi mesela aşağı atlayalım arkadaşlar. Aşağı gidince nereye gidiyoruz? Gördüğünüz gibi Metaverse'de lounge gibi, bar gibi bir yere geldik. Burada gördüğünüz gibi bir tane köpek barmenlik yapıyor herhalde. Gidelim mesela. Burada insanlar var. Diğer avatarlar bunlar. Burada barman var gördüğünüz gibi. Burada da işte oyunu nasıl oynayabileceğinizden bahsediyor. Daha sonra arkadaşlar devam ettiğinizde işte dışarı çıkabiliyorsunuz. Dışarıda yani kocaman bir dünya var burada. Bu dünyayı bitirmek çok zor. Sol üstte bir harita var. Ama burada işte sergi gezebilirsiniz, müze gezebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Ve buradaki arsalar da gitgide değerleniyor. Dediğim gibi işte bu şu an içinde bulunduğumuz Metaverse'te bir Kanadalı şirket 2,5 milyon dolar harcadı. Buraya ne yapacak? Mesela bir alan aldınız arkadaşlar. Buraya bir konser alanı yapabilirsiniz.
yapabilirsiniz. İşte buraya bir kasino yapabilirsiniz. Buraya bir spor salonu, bir sergi yapabilirsiniz. Ve diyelim ki konser alanında konser düzenleyip gelen insanlardan para alabilirsiniz. Yani geleceğin iş merkezlerinden bir tanesi bu Metaverse'ler olabilir ve buradan kendinize gelir sağlayabilirsiniz. O nedenle birçok şirkette, birçok kişi de yatırımlarını buralara yapıyor. Mesela böyle bir bina yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Trade Center yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi ticaret merkezi. Buraya birisi almış arkadaşlar ve bunu yapmış. Yani böyle düşünebilirsiniz. Siz de buradan arsa alıp yapabilirsiniz. Yani oyun böyle arkadaşlar. Girip siz de bakabilirsiniz. Gayet enteresan. Sizle paylaşmak istedim. Çünkü birçok arkadaş soruyor. Hocam nasıl bu oyuna girebiliyoruz? Bu oyunlar nasıl oyunlar? Gerçekten gözüne canlandırmakla girip kendiniz oynamak farklı. O nedenle ben de size göstermek istedim bu videoda. Diyelim ve arkadaşlar hızlıca buradan yani Decentraland'den nasıl arsa alabiliriz ona bakalım. Şimdi Marketplace'a bastığınızda daha sonra Land'e yani arsaya bastığınızda önünüze böyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi burası şu yeşiller Genesis arkadaşlar. Dediğim gibi avatarların indiği yer. Burada community'ler var. Yani bu koyu mavi gördükleriniz bu bir community yani bu bir insanlar topluluğu kulüp gibi düşünün. Bu kulübe üye olanlar sadece buraya girebilecek. Yani buralar satılık değil açık değil satıla. Buradaki diğer gördüğünüz küçük karelerin her biri parsel arkadaşlar. Mesela şuradaki şu bir parsel. Gördüğünüz gibi bu bir parsel. Bu da bir parsel arkadaşlar. Ve buradaki ölçülere bağlı olarak alabiliyorsunuz. Bir tane alınca parsel birden fazla kare alırsanız birbirine bitişik o zaman estate deniyor. Yani daha büyük bir alan almış oluyorsunuz. Ne özelliği var? Bir tanenin üzerine atıyorum bir ev yapabilirsiniz ama iki tanenin üzerine belki bir alışveriş merkezi yaparsınız. Dört tanenin üzerine belki bir futbol stadyumu yaparsınız, kasino yaparsınız, konser alanı yaparsınız gibi önemli. Daha sonra önemli olan bu Genesis'e yakın alanlar daha değerli arkadaşlar. Bir de şu ana yollara yakın alanlar daha değerli. Yani gerçek dünyaya yakın. Yani merkeze yakınsa ve ana yola yakınsa daha değerli oluyor bu arsa. Ve birden çok arsanın yan yana olması da tabii ki o şeyin değerini arttırıyor, parasını arttırıyor. Aynı zamanda kulüplere. Mesela diyelim ki yanınızda bir konser alanı var, yanınızda bir ticaret merkezi var. Oradaki evlerde yani oradaki arsada değerleniyor. Çünkü neden? Diyorlar ki bu konser alanına ya da bu ticaret merkezine gelecek kişi benim dükkanıma da uğrar ya da benim konser alanıma da uğrar ya da benim müzeme de sergime de uğrar gibi düşünebiliyor. Yani gerçek hayatla arkadaşlar biraz daha uyumlu. Şimdi mesela buradan bir arsa almak istediğiniz nasıl alacağız? Buraya üzerine geldiğinde fiyatlar gözüküyor. Mesela arkadaşlar şuradaki küçük bir parselin fiyatı gördüğünüz gibi 998 bin mana ve buradan mananın fiyatına baktığımızda da yaklaşık 5 dolar. Yani şuradaki küçücük arsa arkadaşlar 5 milyon dolar. Evet neden 5 milyon dolar? Çünkü Genesis'e yakın ve ana yola yakın. Ondan çok önemli. Mesela biraz daha arkaya gittiğimizde bu arsa 30 bin mana yani 150 bin dolar. Evet yanlış duymadınız 150 bin dolar. Mesela şu büyüye baktığımızda büyük 2,5 milyon mana yani 5 ile çarptığımızda arkadaşlar ne yapıyor? 12,5 milyon dolar yapıyor. Evet yanlış duymadınız. Buradaki fiyatlar biraz uçuk Decentraland'de. Çünkü Decentraland en ünlü olan merkezden bir tanesi. Gördüğünüz gibi şuradaki parsel 850 bin mana. Yani yaklaşık 4,5-5 milyon dolar gibi düşünebilirsiniz. Buradaki büyük olan görüyorsunuz. Buradaki arkadaşlar 5 milyon manaya satılıyor. Yani şu hepsini alırsanız şunun 25 milyon dolar harcamanız gerekiyor. Evet oldukça yüksek. Ve buradaki en ucuz arkadaşlar benim hatırladığım 3000 mana yani yaklaşık 15 bin dolar. Yani 15 bin dolarınız varsa Mana'dan, Decentraland'dan yani arsa alabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 bin manaya satın alabilirsiniz. Şu kırmızı yeri gördüğünüz gibi 15 bin mana yaklaşık 75 bin dolar yapıyor. Buradan gelip bir de basıp teklifinizi verebilirsiniz ve 15 bin manayı verdikten sonra da alabiliyorsunuz. Mesela bu nasıl bir yer diye baktığınızda jump in deyip arkadaşlar girip bakabilirsiniz nasıl bir yerde. Şuradan guest olarak girelim biz tekrar. Nasıl bir yer? Gidip yani arsanızı almadan önce de gidip görebiliyorsunuz. Yani gidip de ezbere almanıza gerek kalmıyor. Girip görebiliyorsunuz. Şimdi yükleniyor. Bakalım hangi arsa bu arsa seçtiğimiz. Yani gidip bakıyoruz sağında solunda ne var ne yok. Ona göre satın alma işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Ama tabii ki bahsettiğim gibi Decentraland'deki en ucuz arsa 15 bin dolar arkadaşlar. Bunun daha ucuzları var mı diye sorarsanız evet videomuzun geri kalanında ve ikinci videomuzda daha uygun alternatifleri birlikte bakacağız. Hangilerini almak mantıklı ona bakacağız. Evet arsa bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arsa bu alabileceğimiz arsa bu yani. Şuradaki alan bizim arsamız. O nedenle biraz mananın fiyatının ucuzlamasını bekleyebilirsiniz. Eğer illa buradan almak istiyorsanız. Bitcoin'in biraz aşağı inmesini ya da ayı sezona girmesini bekleyebilirsiniz almak için. Bunlar da şu an çünkü çok hype arkadaşlar. Bunlara taktikler olabilir ya da daha ucuz Metaverse alanlarına onları projelerini değerlendireceğiz. Daha ucuz Metaverse projelerine girip değerlendirebilirsiniz. İlla gidip de en pahalısından almamıza gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar Decentraland. Dediğim gibi Decentraland yani Mana'nın fiyatı Decentraland içinde kullanılan token'ın adı Mana. Mana'nın fiyatı şu an 4.71 dolar. Evet bu da inanılmaz bir fırlama sağladı. Gördüğünüz gibi nerelerden nerelere geldi arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 katına çıktı son 1-2 hafta içerisinde. O nedenle buradan girip almak ne kadar mantıklı onu size bırakıyorum. Ben Decentraland'den almayı şu aşamada mantıklı bulmuyorum ama tabii ki herkesin kendi
önemli yatırım kararı. Bir de arkadaşlar Mana Coin gidip $50 olur. Gidip arsanızın değeri 100 katına çıkar. Tabii ki o da olabilir. Ama ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Ben fiyat olarak daha uygun, potansiyel olarak daha henüz keşfedilmemiş projelerden alımımı yaptım. Sizlerle onları paylaşacağım. İkinci projemize geçmeden önce size Udemy platformundaki eğitimimden bahsetmek istiyorum. Kripto, blockchain, ön satış, DeFi, Metaverse ve NFT üzerine kurulu bir içerik hazırladım. Güzel bir eğitim hazırladım. Şu anki dersimizin skoru arkadaşlar 5 üzerinden 4.9. En yüksek kripto para eğitim skoru Udemy platformundaki. Siz de girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Videonun açıklamasına linki bıraktım. Udemy eğitimimi satın almak isterseniz ömür boyu arkadaşlar içerik sizin oluyor ve her hafta gelen yeni içeriklere de erişim sağlıyorsunuz ücretsiz olarak. Bundan bahsedelim. Dediğim gibi Udemy eğitimin linki videonun açıklamasında var. Bu eğitimi almak isterseniz kripto paralarla ilgili, NFT'lerle, Metaverse ile ilgili videonun açıklamasındaki Udemy linkinden ulaşabilirsiniz diyelim ve ikinci projemize geçelim. İkinci projemiz, ikinci en ünlü proje arkadaşlar Sandbox. Evet, bunun da coin'in adı Sand. Buradan gene arsa alabiliriz. Buradaki grafikler, yani oyunun grafikleri ben Decentraland'e göre daha çok beğendim. Yani biraz daha Metaverse havasında. Decentraland biraz daha basit geldi bana. Buradaki Sandbox'taki biraz daha bilim kurguya yakın, biraz daha geleceğe uygun gibi geldi bana. Sandbox'taki arsalar da oldukça pahalı. Buradan gidip gene bakabiliriz kaç para diye. Buradaki oyunun grafiklerini görüyorsunuz. Ben oyunun grafiklerini beğendim. Biraz daha geleceğe yönelik, biraz daha ütopik arkadaşlar. Buradaki grafikleri gelip siz de inceleyebilirsiniz Sandbox'taki ve gördüğünüz gibi partnerleri Snoop Dogg, ünlü bir rapçi biliyorsunuz. The Walking Dead, aynı zamanda Smurfs, yani Şirinler. Aynı zamanda Roller Coaster Tycoon, bu da küçüklüğümüzde hepimizin oynadığı bir oyun. Aynı zamanda Atari gibi partnerleri de var. Yani Sandbox'ta oldukça önemli projelerden bir tanesi. Peki buradan gelip mesela Buy Land dediğimizde nasıl bir şey karşımıza çıkacak? Nasıl alabiliriz ve fiyatı ne arkadaşlar bunun? Buradan geldiğimizde landleri, yani arsaları görebiliyorsunuz. Mesela şu arsa arkadaşlar. Bunun aynı mantık, Genesis diye bir şey var. Yani doğduğumuz bütün avatarların gittiği yer var ve oraya yakın şeyler gene değeri artıyor. Burada gördüğünüz gibi mesela şuradaki arsa, tek bir parsel gördüğünüz gibi 2625 Sand. Peki Sand'in fiyatı ne diye sorarsanız, Sand'in fiyatı arkadaşlar $6. Evet, Sand'in fiyatı $6. Yani bu da yaklaşık arkadaşlar 15-16 bin dolara denk geliyor. Yani Sandbox'tan da arsa almak oldukça pahalı. Buradan en ucuzdan en pahalıya göre sıraladığımızda en ucuzun zaten 15-16 bin dolar olduğunu görüyoruz. Burada da arsa almak Sandbox'ta oldukça zor. Burada arkadaşlar Snoop Dogg demiştik, partnerlik yapıyor. Snoop Dogg burada da partiler düzenliyor. Evet arkadaşlar, Snoop Dogg rapçi burada da partiler düzenliyor ve kendi partisine özel party pass, yani parti bileti satıyor. Buradaki NFT'leri alıp da arkadaşlar aynı zamanda Snoop Dogg'un partisine de katılabilirsiniz. Peki diyeceksiniz, hocam tamam buradaki arsaları alıyoruz işte. Decentraland'de yaklaşık arkadaşlar 90 bin adet parsel var. İşte Sandbox'ta da benzer bir adet var. Buradaki parselleri alıyoruz. Bunların arzı artamaz mı? Daha fazla parsel olamaz mı? Olabilir. Ama bunlar merkeziyetsiz olduğu için arkadaşlar içindeki arsa sahipleri ve mana sahipleri, yani mana token sahipleri ve arsa sahipleri oylama yapıp parsel sayısını arttırabilir. Ve bunun üzerine derler ki arttırıyoruz. Onun üstüne işte buradaki gelirin yarısını zaten mana tutanlara ya da arsa tutanlara dağıtalım da diyebilirler. Yani her şey demokratik olarak, merkeziyetsiz olarak yapılacağı için bundan da bu şekilde bahsetmek lazım. Evet, Sandbox'un da fiyatı bu şekilde. Sandbox arkadaşlar gene geçtiğimiz zamanlarda oldukça, yani Metaverse açıklamasından sonra Facebook'un oldukça bir zıplama yaptı. Buradaki arsalarda oldukça değerlendi. $8'ın üzerine çıktı fiyat, gördüğünüz gibi $8.4 ama bundan bir ay öncesinde arkadaşlar $0.7'lardaydı. O nedenle ben gene Sandbox'tan fiyatı düşmeden arsa almayı mantıklı bulmuyorum. Çünkü minimum varsa $15.000 arkadaşlar. Yani paranız var, alabilirsiniz. İleride $15.000 olur, $150.000. Ona bir şey diyemem ama ben biraz daha arsanın fiyatının, aynı zamanda Sand'in fiyatının düşmesini bekliyorum. İleride ayı sezonu olur, bir şey olur. Oradan gidip ucuzdan kapatabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi üçüncü projemize geçtiğimizde, üçüncü projemizde gelecek vaat eden bir proje. Daha henüz Metaverse satışları yok. Çünkü birçok arkadaş şey diyecek şimdi, hocam Decentraland var, Sandbox var. Bunlar arkadaşlar patladı diyebilir. Hocam patladı bunlar. Bize yeni böyle daha kimsenin bilmediği proje bulur musunuz? Evet arkadaşlar, bir tane proje SinCity. Henüz daha Metaverse'deki arsa satışları başlamadı. Arsa satışları Aralık ortasına başlayacak diye biliyorum. Bunu da yakından takip ediyorum. Siz de bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar benim kanalımı, yani Expert Crypto'yu abone olup bildirimleri açın ki, yani YouTube kanalımdan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. İlk bilen siz olun. Direkt ben bu konuda video yaptığımda, haber verdiğimde sizlere direkt ulaşmış olur. Çünkü arkadaşlar çok hızlı bitiyor arsalar. DVA'ya bahsedeceğiz sonraki videoda. Division Network'te. Division Network'teki arsalar 5 dakika içerisinde bitti. O nedenle siz de arkadaşlar benim kanalıma abone olup aynı zamanda bildirimleri açın ki ilk bilenlerden biri siz olun diyelim. Ve arkadaşlar SinCity'deki detayları size bahsedeceğim gelecek videolarda. Şu an herhangi bir detayımız yok. Bu da arkadaşlar bir Metaverse projesi. Aynı zamanda arsa alınıp satılabilecek. Gördüğünüz gibi özel arsalar var. İşte District Land'ler var. Halka açık arsalar var. Ve yollar, otobanlar var burada. Daha sonra roadmap'lerinde gördüğünüz gibi, Metaverse'de gördüğünüz gibi esas 2022'nin 4. çeyreğinin açılacağı söyleniyor. Aynı zamanda 2022'nin
birinci çeyreğinde de Metaverse'ün beta olarak açılacağından bahsediyorum. Projede oldukça potansiyelli, buradan da arsa almak mantıklı geliyor bana ve ben değerlendirmeye çalışacağım bunu. Sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi beni takipte kalın. YouTube kanalına abone olun, Twitter'dan takip edin, bildirimleri de açın. Bu şekilde siz de ilk bilenlerden biri olun diyelim ve videoyu bitirelim. İkinci videomuzda arkadaşlar, bu ilk videoyu da umuyorum beğenmişsinizdir. Burada ne yaptık? Mana'ya baktık, Sandbox'a baktık, SinCity'ye baktık, fiyatlarına baktık, nasıl alınır diye baktık ve sonraki videoda da yapacağımız şey Division Network'e bakacağız, OVR'a bakacağız. OVR'dan nasıl arsa alınır, Division Network'ten nasıl arsa alınır? Bunlar görece daha az popüler platformlar Decentraland'e ve Sandbox'a göre. Bunu birlikte değerlendireceğiz ve bunlardan da arsa almaya çalışacağız. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar, arkadaşlarınızla videoyu paylaşın ki daha çok insana erişelim. Kanalımız büyüsün, birlikte daha büyük bir aile olalım. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.